Merhaba arkadaşlar. Atölyemde Neler Var serisinin 5. videosu olarak atölyemde kullanmış olduğum Mestek marka DM90 model dijital multimetreyi inceleyeceğim. İncelemeye başlamadan önce multimetre alırken hangi hususlara dikkat etmemiz hakkında 5 madde ile bilgi vereyim. Dikkat etmemiz gereken birinci husus multimetrenin ölçüm metodu. Burada multimetrede ilk tercih edilmesi gereken ölçüm metodu TRMS'dir. Yani True RMS. Türkçe açıklaması gerçek kare ortalamalarının karekökü demektir. Günümüzde herhangi bir tesiste cihazlardan, bilgisayarlardan, ucuz güç kaynaklarından, pil şarj cihazlarından elektriksel gürültü oluşabilmektedir. Bu da AC dalga formunun hiçbir zaman mükemmel olmamasına neden olur. Bu nedenle sinüs dalgası hiçbir zaman mükemmel olmadığından görmüş olduğunuz True RMS matematiksel formülü ile gerçeğe yakın güvenilir ölçümler yapılır. Dikkat etmemiz gereken ikinci husus multimetrenin ölçüm band genişliğidir. Düşük band genişliğine sahip multimetreler ile yüksek frekanslı sinyalleri içeren ölçümler doğru bir şekilde yapılamaz. Alacağınız multimetre TRMS olabilir. Fakat düşük bir band genişliğine sahip ise ölçümlerdeki hata oranı az da olsa artacaktır. Dikkat etmemiz gereken üçüncü husus multimetrenin count değeridir. Count, bir multimetrenin ekranda yazabileceği en büyük rakamı ifade eder. Bu rakam ne kadar yüksek olur ise ölçüm yapılan değer o denli hassas gösterilir. Örneğin 6000 count ve 61 count olan iki multimetre ile 500 volt ölçtüğümüzde 6000 count olan multimetre ekranında 500.0 volt görürüz. 60.000 count olan multimetrede ise 500,00 volt olarak görürüz. Dikkat etmemiz gereken dördüncü husus multimetrenin ölçüm kademeleridir. Multimetrenin ölçüm kademeleri ne kadar çok olursa ölçüm hassasiyeti de o kadar artacaktır. Şöyle ki tek kademe bir multimetre ile 220 voltu doğru ölçerken aynı kademede 1 voltu 220 volttaki gibi doğru ölçme durumu az olacaktır. Dikkat etmemiz gereken 5. husus CAD koruma sınıfıdır. CAD değeri multimetrenin nerede kullanım için uygun olduğunu gösterir. CAD1 düşük enerjili ekipmanları, korumalı elektronik ekipmanları ve standart devre kartlarını kontrol etmek için uygundur. CAD2 endüstriyel dağıtımda yer alan sabit tesisatları, taşınabilir araçları ve bir binanın elektriksel bakımı için aydınlatma, asansör ve benzeri giriş devrelerini kontrol etmek için uygundur. CAD3 dağıtım devrelerini, dağıtım panellerini, yük merkezlerini ve besleme devrelerini kontrol etmek için uygundur. CAD4 elektrik sayaçları, dış mekan bağlantıları, her türlü düşük voltaj ve yüksek enerji bağlantılarını kontrol etmek için uygundur. Sizler de yeni bir multimetre alırken ya da ölçüm yapacakken bu hususları göz önüne alarak hareket etmenizi öneririm. Şimdi ise arkadaşlar bu öğrendiğimiz hususlar üzerinden elimdeki ölçü aletini incelemeye başlayalım. Kutu içeriğine bakmadan önce kutunun dış yüzeyine baktığımızda az önce bahsetmiş olduğum hususlardan biri önümüze çıktı. O da CAD değeri. Görmüş olduğunuz gibi multimetre CAD3 kategorisindedir ve 600 volta kadar ölçüm yapabilmektedir. Multimetrenin özelliklerinden biri de VFD modudur. VFD modu değişken frekanslı sürücülerde doğru voltaj ve frekans ölçümlerinin yapılmasını sağlar. Şimdi kutu içeriğine bakalım arkadaşlar. Kutu içeriğine baktığımızda 2 adet ölçüm probu, 1 adet multimetre ve 1 adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi problar üzerinde CAD3 kategorisinde olduğu ve maksimum 10 amper 600 volta kadar ölçüm yapabileceği yazmaktadır. Şimdi de arkadaşlar multimetreyi incelemeye başlayalım. Multimetrenin alt kısmında 3 adet prob girişi bulunmaktadır. Ortadaki COM girişine siyah ölçüm probu takılmaktadır. Kırmızı ölçüm probu ise yapılacak ölçümün türüne göre ya buradaki girişe ya da buradaki girişe takılmaktadır. Kırmızı ölçüm probunu bu girişe taktığımızda frekans ölçümü, diyot ölçümü, kısa devre ölçümü, kapasitans ölçümü, voltaj ölçümü, direnç ölçümü, mikroamper ölçümü ve miliamper ölçümü yapılmaktadır. Kırmızı ölçüm probunu
diğer girişe taktığımızda ise maksimum 10 amper ölçüm yapabilmektedir. Multimetre alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsederken burada görmüş olduğunuz iki husus yazmaktadır. Bunlardan biri count değeri, diğeri ise multimetre ölçüm metodu. Bu multimetrenin count değeri 6000'dir. Ölçüm metodu ise True RMS'dir. Şimdi buradaki kademelere bakalım. Buradaki kademelerden bu kısımda hangi ölçümlerin yapıldığını bahsetmiştim. Ekstra bir özellik olarak burada NCV modu bulunuyor. NCV modu temassız voltaj algılama modudur. Burada NCV kademesine getirdiğimizde temassız voltaj algılama alanı yakınında, yani burada multimetre bir voltaj tespit ettiğinde alarm velediği yakıp söndürerek uyarı verir. Bir diğer özellik ise burada multimetrenin çalışma ledi bulunmaktadır. Multimetreyi herhangi bir kademeye aldığınızda ve buradaki tuşa bastığınızda görmüş olduğunuz gibi çalışma ledi aktif hale gelir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere multimetre alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 5 maddede anlatmaya çalıştım. Ve elimdeki multimetre üzerinden de göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.